Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda ben olsam hangi iPad'i alırdım? Yani şu anda alınabilecek en iyi iPad'leri birlikte inceleyeceğiz. Ve bu videoda herhangi bir bütçe sınırımız yok. Olabilecek en düşük bütçeden en yükseğe kadar çıkacağız. Ve baştan belirteyim, bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Sizce MacBook'lar için de böyle bir video gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Ve bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi alınabilecek en ucuz iPad'imize başlayalım. Burada iPad 9'u görüyoruz. 10.2 inç 2K'nın üzerinde çözünürlüğü ve True Tone desteğiyle renk doygunluğu, görsel deneyim anlamında bu fiyatlardaki en iyi tablet. Bana sorarsanız iPad 9'un da en önemli avantajı A13 Bionic ile beraber gelmesi. Burada yapay zeka destekli ve oldukça performanslı bir işlemciden bahsediyorum. A13 Bionic oldukça güçlü bir işlemci. Açıkçası bu tableti aldığınızda en az 5-6 yıl sorunsuzca kullanabilirsiniz. Çünkü iPad'ler iPhone'lardan da çok daha uzun ömürlü. iPhone 6s işlemcili iPad 5. nesil bile hala güncellemeleri almaya devam ediyor. Yani iPad 9 en az iPadOS 21'e kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Oyunlarda da en yüksek ayarlarda hiçbir kasma, donma olmadan rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Batarya ömrü de ortalama bir kullanımda 2-3 günde bir şarj edebiliyoruz. 3 GB RAM burada kesinlikle sizi şaşırtmasın. Çünkü iOS ekosisteminde 3 GB RAM iPad tarafında gayet yeterli. A13 Bionic de iPad 9'un en önemli artısı. Ayrıca ekran kalitesi olarak da 10.000 TL bandındaki tartışmasız en iyi tablet. İkinci sırada 15.006 en iyi tableti yani iPad 10. nesli görüyoruz. 10.9 inç QHD Plus Retina IPS bir panelle gelirken iPad 9'dan en önemli artısı çerçevesiz tasarımı. Donanım kısmında 5 nanometre A14 Bionic ile gelirken 4 GB RAM, 64 ve 256 GB olarak iki farklı depolamayı görüyoruz. Ve iPad 10'u listenin ilk iki cihazından ayıran en önemli detay kesinlikle performans. Çünkü zaten PUBG'de, Call of Duty Mobile'de oyun adeta akıyor. Normalde bu tablet 120 FPS'i de destekleyebilecek bir cihaz. Ancak burada ister 90 ister 200 FPS versin. Ekranımız 60 Hz olduğu için deneyim olarak bize bir katkısı olmayacak. O yüzden ayarlarda 90'da 120 FPS'te yok. Ama oyunlarda ben hiçbir şekilde FPS drop'u nadir bile olsa kasma donma yaşamak istemiyorum diyorsanız iPad 10 şu anki fiyatıyla 15-20 bin bandının alınabilecek en mantıklı tabletlerinden biri. Üçüncü sırada 15-20 bin bandının tartışmasız en iyisi yani iPad Air 5. 10.9 inç iPad 10. nesille aynı ekranı görüyoruz. Ne 8 Gen 2 ne 8 Gen 3 bu tabletin yanına yaklaşamaz. Çünkü MacBook'larda gördüğümüz Apple M1 çipi iPad Air'de görüyoruz. 8 GB RAM, 64 ve 256 GB depolama ile gelirken oyun performansını herhalde anlatmama gerek yok. Çünkü performans olarak bu fiyat bandının açık ara en iyi tableti diyebilirim. En yüksek ayarlar 60 FPS, tüm oyunları rahatlıkla oynayabiliyoruz. Isınma, FPS drop'u gibi sorunlar söz konusu bile değil. Dolby Atmos stereo hoparlörleri de görebilmek mümkün. Dördüncü sırada eğer bütçeyi 20 bin bandına çıkarabiliyorsak bu noktada en mantıklı tablet M2 işlemcili iPad Air. 11 inç QHD Plus Liquid Retina ekranına gelirken HDR10, DCI-P3 renk uzayı gibi üst seviye teknolojiler bu ekranda var. Fakat yine 60 Hz'lik bir panelle geliyor. Şu anda tablet piyasasının tartışmasız en iyi ikinci işlemcisini yani M2 çipi burada görürken 8 GB RAM ve 128 GB'dan 1 TB'a kadar 4 farklı depolamayla da beraber geliyor. Tasarım olarak da gayet ince ve hafif bir tablette beraberiz. 6.1 mm kalınlık ve 462 gramlık bir ağırlığa sahip. Tek elle kullanımı da oldukça kolay. Oyun, üniversite, ders çalışmak, içerik tüketmek, gündelik kullanım, video edit her noktada kullanılabilecek kesinlikle üst seviye bir tablet. Fakat bu bütçelere çıkmışken iPad Air M2 yerine bütçeyi biraz daha artırıp M2 işlemcili iPad Pro almak hem ekran hem de genel deneyim açısından çok daha mantıklı. Eğer bütçem 30 bin ise de bu fiyat bandının açık ara en iyisi kesinlikle M2 işlemcili iPad Pro'yu görüyoruz. 11 inç QHD Plus Retina IPS ProMotion bir ekranla gelirken DCI-P3 renk uzayı, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojilerle birlikte geliyor. Buradaki IPS paneli diğer cihazlarla karıştırmayın. Çünkü hem renk doğruluğu hem de canlılık, doygunluk tarafında muazzam bir ekran diyebilirim. Açık ara en iyisi M2 çipini görüyoruz. 8 GB RAM, 128, 256, 512
512 olarak 3 farklı depolamada bu sisteme eşlik ediyor. PUBG'de 120 FPS'i rahatlıkla alabiliyorken Call of Duty Mobile gibi oyunlarda 120 FPS'i rahatlıkla alabiliyoruz. Genshin Impact gibi oyunlarda da en yüksek ayarlar 90 FPS veriyor ve burada ekranın 120 Hz olmasıyla 120 FPS deneyimini bize tam olarak yaşatıyor. Ayrıca iPad Pro'nun kamera ve tasarım konusunda da ciddi artıları var. Ve son sırada şu anda tablet piyasasının açık ara en iyisi kesinlikle iPad Pro M4. iPad Pro'nun gümüş versiyonunu da burada görüyorsunuz. Bence gümüşten ziyade siyah renk çok daha şık duruyor. Ve en önemli detaylardan biri de artık ön kamera dikey değil yatay olarak konumlandırılmış. Tableti genellikle yatay kullandığımız ve artık MacBook'lara daha yakın bir hale geldiğinden kamerayı yana taşımışlar. Kutu içeriğinden devam ettiğimizde tabletimizin rengiyle de uyumlu uzay siyahı Type-C şarj kablomuz çıkıyor. 11 inçlik modelle arada kaldıysanız da boyut farkı bu şekilde. Gerçekten arada devasa bir boyut farkı var diyebilirim. Gördüğünüz gibi neredeyse yarısı kadar daha büyük. iPad Pro 5.1 mm kalınlık ve 579 gramlık bir ağırlığa sahip. Burada OLED ekranın farkını görür görmez hissediyoruz. Burada kameralarda bir eksilme var. Artık M2'deki ultra geniş açı M4 iPad Pro'da yok ama lidar sensörü devam ediyor ve ilk izlenimde aradaki en büyük fark tasarım ve ekran kalitesi diyebilirim. Burada OLED panel çok canlı ve renklerin doygunluğu, kontrast oranı açısından da muazzam bir ekranla beraberiz. Ve şu an gaming laptoplar, MacBook'lar, iPad'ler, Android telefonlar tüm cihazlara düşündüğümde yani şu ana kadarki görmüş olduğumuz en kaliteli ekran iPad Pro'da diyebilirim. Burada kullanılan paneli anlayabilmek için mutlaka canlı canlı görmeniz gerekiyor. Dostlar şimdi en önemli kısım yani favorilerimden bahsedersem eğer benim bütçem 10.000 ve aldığımda beni en az 5-6 yıl sorunsuzca götürsün fakat tasarım, yüksek performans benim için çok da önemli değil. Tableti PDF okumak, video izlemek, not tutmak için alacağım diyorsanız iPad 9. nesil hala alınabilecek rahatlıkla önereceğim bir tablet. Fakat büyük ekran, tasarım ve performans benim için birinci öncelik ve bütçemde 10.000 ile 15.000 bandındaysa iPad 10 bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi tablet. Ama bütçem 15-20.000 bandındaysa bu noktada kesinlikle M1 işlemcili iPad Air'i alırdım. Açıkçası genel tablet piyasasını düşündüğümde en fiyat performans cihaz iPad Air 5 diyebilirim. Ama bütçem 20.000 ile 30.000 bandındaysa ben bu aralıkta kesinlikle iPad Pro'ya zorlardım. Çünkü hem ProMotion 120 Hz ekran hem de tasarım yönünde gerek çerçeve kalınlığı gerekse kalınlık ve ağırlık konusunda iPad Pro kesinlikle çok daha mantıklı ve burada M2 işlemcili iPad Pro'nun geçtiğimiz sene çıkması sizi şaşırtmasın. Çünkü güncelleme desteği konusunda aralarında herhangi bir fark olmayacak. O yüzden de bütçeyi biraz daha zorlayıp iPad Pro almak çok daha mantıklı bir hale geliyor ve tableti profesyonel amaçlı kullanacaksak yani 4K video render, mühendislik, mimarlık gibi profesyonel amaçlı bir tablet alacaksam bu noktada kesinlikle M4 işlemcili iPad Pro'yu alırdım ki zaten aldığımda bu tablet herkese göre değil. Eğer gerçekten iş için kullanacaksanız ki şu ana kadar kullandığım açık ara en iyi tablet diyebilirim ve iPad Pro'nun uzun kullanım testi de kanalda olacak. Onu da kaçırmayın derim. Ve son olarak listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem her fiyattan alınabilecek en iyi iPad'leri birlikte inceledik. Açıkçası bu cihazlar dışında başka bir iPad'e de bakmanızı önermiyorum. Ve bu tabletlerin hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.